Merhaba psikoloji severler, nasılsınız? Bu hafta sizinle biraz sohbet tadında bir video paylaşacağım. Son zamanlarda çok fazla kendi kendime şunu dediğimi fark ettim. Ya keşke şunu daha önceden bilseydim. Keşke 20'li yaşlarıma geri dönebilsem. Bunu deyince aklıma bu videoyu oluşturmak geldi. Zira bu yaşa kadar hatalarımdan, hayattan, okuduklarımdan öğrendiğim bazı anahtar öğretileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım özellikle genç arkadaşlara ve hatta hala bu hataları yapmaya devam eden yetişkin izleyicilerimize de minik de olsa bir faydası dokunur. Zira ne demiş Tolstoy? Başkalarının hayatından ders alın. İnsan bütün hataları kendisi yapacak kadar uzun yaşamıyor. Hayattan öğrendiğim ilk dersle başlayalım. Birinci ders şu oldu. Hayat çizgisi her zaman yukarıya doğru gitmez. Dolayısıyla tüm bunlara katlanabilmek için esnek ol. Neyimi kastediyorum? Genellikle bizim hayatla ilgili, gelecekle ilgili, hedeflerimize ulaşmakla ilgili beklentimiz, hayat çizgimizin yönü şu şekildedir. Yani yukarıya doğru, dümdüz bir gidişat. Hep daha iyiye doğru, hep daha güzele doğru. Her geçen gün bir önceki günden, bir önceki aydan, bir önceki yıldan sanki daha güzel olacakmış gibi. Gel gör ki çoğu zaman hayat çizgisi daha çok şuna benzer. Hayatta inişler ve çıkışlar her zaman var olacak. Bir kere iflas ettiniz diye ya da bir kere bir başarısızlık yaşadınız diye ya da bir kere hayatınızda ciddi bir olay yaşadınız diye böyle aşağı doğru gidişatı simgeleyen kötü bir olay yaşadınız diye bu her şeyin bittiği, bir daha asla aynı olamayacağı ya da sizin komple yetersiz ve başarısız biri olduğunuz anlamına gelmiyor. Zira şu anki başarı hikayelerinin büyük bir kısmı daha önceki başarısızlıklar üzerine kurulmuş. Aslına bakarsanız iniş çıkış olmayan dümdüz bir çizgi sadece öldüğümüz anda mevcut. Madem hep yukarıya doğru dümdüz bir çizgi olamıyor, o zaman aslında resmin şöyle bir bütününe bakabilmek. Yani belki bir adım geriye doğru çekilmek ve resmin bütününe baktığımızda o eğrinin genel olarak yukarıya doğru çıktığını görmek için çabalamak gerekiyor belki de. Aslında burada tam olarak kastım şu. Hayata dair çok katı beklentileri olan kişiler bu beklentilerine ulaşamadıklarında ya da herhangi bir şekilde o hedefe doğru ilerlerken ufak tefek sıkıntılar yaşadıklarında, irili ufaklı aslında illa küçük sıkıntılarda olması şart değil, bir şekilde aşağıya doğru iniş diye tabir ettiğimiz bir olay yaşadıklarında aynı sertlikte yıkılırlar. Yani hayata karşı ne kadar sertsen, ne kadar katı beklentilerin varsa yıkılışın da o kadar sert oluyor. Aslında gençliğin verdiği coşku ve idealizmle bu hataya çoğunlukla düşüyoruz. Kendi 25 yaşımı düşünüyorum. 25 yaşındayken bir sürü hedefim vardı ve halihazırda bu hedeflere ulaşamadığım için sürekli kendimle bir savaş halindeydim. 25'ime geldiğimde kariyerimde şu noktada olmalıyım. Özel hayatımda bu noktada olmalıyım. Hayatım şöyle olmalı. Ki aslında 25 şu an bakıyorum da yani çocukluk gibi geliyor bana. Daha çocuksun belki de 25 yaşında ama 25 yaş için oldukça büyük ve ciddi hedefler koyduğumu, kendimden ve hayattan çok fazla beklentilerim olduğunu görüyorum. Tabii 25'ime geldiğimde ne özel hayatımda ne de iş hayatımda bu hedeflerin hiçbirini gerçekleştirememiştim. Ve bu yüzden sürekli kendime neden böyle oldu, böyle olmamalıydı, ben bunu hak etmemeliydim diye söylemlerde bulunduğumu ve kendi kendime hem bedenen hem ruhen yıprattığımı hatırlıyorum. Tabii bunun böyle olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi şu inanca sahip olmamdı. Bir insan eğer gerçekten isterse ve hak ederse istediği her şeye kavuşabilir, istediği her şeyi gerçekleştirebilir. Aslında bu güzel bir bakış açısı bir yere kadar. Kendi hayatınızla ilgili bir takım sorumlulukları üzerinize almanızı sağlıyor ve yaşamla ilgili hedefler belirleyip iyimser bir şekilde onlara doğru ilerlemenizi sağlıyor. Ancak bunu biraz abarttığınızda, yani yaşamdaki her şeyi kontrol edebileceğinize dair inancınız belli bir sınırın üzerine geçmeye başladığında bu sefer yok yere kendinizi yıpratmaya başlıyorsunuz. Çünkü yaşamdaki her şey aslında bizim elimizde değil. Her şey bizim kontrolümüzde değil. Bazen kontrolümüz dışındaki unsurlar da
bizi etkileyebilir. Bu durumda bu sonuçlardan sadece kendimizi sorumlu tutmak ne yazık ki kendimize yaptığımız bir haksızlık. İşte bu yüzden 20'li yaşlarıma şimdi dönebilsem kendime şöyle söylerdim. Yaşama karşı bu kadar katı olma. Kendini, beklentilerini, inançlarını, bakış açını esnet. Yaşamdaki her şey senin kontrolünde değil. Her şey olması gerektiği zamanda ve olması gerektiği şekilde oluyor. Ve bu her zaman senin planlarına uymayabilir. Yaşama direnme. Olanı kabullenmeyi ve hayata uyum sağlamayı öğren. Bir sakin ol, bir rahat ol, bir kasma ya. Geçenlerde bir kafede oturmuş huzurla denizi seyrederken birdenbire biraz öteme genç bir kadın ve arkadaşı geldiler. Genç kadın oldukça öfkeliydi. Suratı kıpkırmızıydı, boyun damarları çıkmıştı. Arkadaşına iş yerinde yaşadığı bir olayı anlatıyordu. Belli ki bu olay onu çok öfkelendirmişti, çok üzmüştü. Yüksek sesle ve ağlamaklı bir şekilde olayı arkadaşına anlatıyordu. Tabii ister istemez ben de kulak misafiri oldum. Olay aslında çok yaşamsal bir olay değildi. Ancak genç kadın o sırada olayın etkisiyle o kadar çok kendini yıpratıyordu ki muhtemelen bu olayın verdiği stresle o sırada bütün kasları kasılmıştı. Stres sırasında salgılanan kortizol ve adrenalin hormonlarının da etkisiyle tüm vücut fizyolojisi değişmişti. Kalbi hızlı hızlı çarpıyordu, beyin kimyasalları, tansiyonu, şekeri, kolesterolü hepsi darmadağın şu an. Belki de sorsanız bir yıl sonra bu olayı hatırlamayacak bile. Ancak şu anda kendini olabildiğince yıpratan bu genç kadına içten içe üzüldüm. Sonra dönüp kendi gençliğime baktım. Sen ne yapıyordun peki o yaşlardayken dedim. Ne yazık ki ben de aynı şeyi yapıyordum. Keşke o zamanlar ben de 5'e 5 kuralı bilseydim. 5'e 5 kuralı ne mi? Efendim 5'e 5 kuralı diyor ki 5 yıl sonra hatırlamayacağınız bir olay için 5 dakikadan fazla üzülmeyin diyor. Yani bir şey sizin için 5 yıl sonra önemini kaybedecekse ona üzülmek için 5 dakikadan fazla bir süre harcamayın. Gerçekten de şöyle bir düşündüğünüzde 5 yıl önce kafayı taktığınız, üzüldüğünüz, kaygılandığınız ya da öfkelendiğiniz hangi olayları hatırlıyorsunuz ya da kaçını hatırlıyorsunuz? Tabii bu dediğim böyle ufak tefek mevzular için geçerli. Yani 5 yıl sonra da önemi olacak mevzulardan bahsetmiyorum. Ancak genellikle yaşamın büyük bir çoğunluğunda aslında değil 5 yıl sonra, 1 yıl sonra dahi hatırlayamayacağımız, aslında önemini yitirecek o kadar çok şeye anlık olarak sinirlenip, öfkelenip, kaygılanıp bedenimizi, ruhumuzu yıpratıyoruz ki çoğu zaman farkında değiliz. 1 yıl sonra belki bu olayı hatırlamayacaksınız ama ne yazık ki bedeniniz hatırlayacak. Neyi mi kastediyorum? Şöyle ki eğer gerçekten de böyle ufak tefek şeylere sürekli sinirlenen, öfkelenen ya da kafayı takan, üzülen, kaygılanan bir kişiyseniz belki 1 yıl sonra siz bu olayı hatırlamayacaksınız bilinçli zihninizde. Ancak olay anında yaşadığınız o duyguların şiddetiyle vücudunuzda geçirdiğiniz o fizyolojik değişimler bir süre sonra bağışıklık sisteminize ve organlarınıza zarar vermeye başlayacak. Yani hiç değmeyecek mevzular için canım bedeninizi hoyratça kullanmış olacaksınız. Ben bunu kendi hayatımda şöyle uyguluyorum. Diyelim ki trafikte gidiyorsunuz, birisi bir kabalık yaptı. O sırada böyle bir sinirleniyorsunuz, öfkeleniyorsunuz. Sonra diyorum ki ya bir dakika, bu insan için ya da belki de 1 yıl sonra hatırlayamayacağım, hatırlasam da şu anki kadar önemli olmayacak bir mevzu için sevgili nöronlarımı üzmeye değer mi? Canım bedenime zarar vermeye değer mi? Değmez. Ben bunu birebir kuralı olarak uyguluyorum. Yani 1 yıl sonra hatırlamayacağım bir şey için 1 dakikadan fazla harcama. Bundan kafayı takmama sanatı ve birkaç videomda daha bahsetmiştim. Gerçekten benim için çok hayat kurtarıcı bir ders. O yüzden çok seviyorum bunu. Yani 1 yıl sonra bunun bir önemi olacak mı sorusunu çok seviyorum. Ve gerçekten de anlık olarak hayat kurtarıcı olduğunu düşünüyorum. O yüzden yaşamdan şimdiye kadar öğrendiğim 2. dersim bu olsun. O da 1'e 1 kuralı ya da 5'e 5 kuralı. 1 yıl sonra ya da 5 yıl sonra hatırlayamayacağın, senin için hala bir önemi olmayacak bir mevzu için 5 dakikadan fazla harcama. İnsan gençken hep güçlü ve sağlıklı olacağını zannediyor. Malum 20 ile 30 yaş arası insan bedeninin
en güçlü olduğu yaşlar. Dolayısıyla bu yaşlarda hem bedenimize hem de ruhumuza olabildiğince hoyratça davranıyoruz. Sağlıksız beslenebiliyoruz, yediğimize içtiğimize dikkat etmiyoruz, uykumuza dikkat etmeyebiliyoruz. Yani bizim için sağlık böyle çok birincil bir yerde olmayabiliyor. Çünkü bedenen ve ruhen etkilerini henüz tam anlamıyla görmüyoruz. Sağlığımıza dikkat etsek bile bu en fazla bir spor salonuna gitmek, işte egzersiz yapmak ya da çeşitli vitamin hapları almak gibi daha çok bedene yönelik bir takım önlemler oluyor. Oysa ki bedenimiz kadar ruhumuz da önemli. Zaten ruhta olan bir şey bedeni de etkiliyor. Ve sizin şu anki yaşam alışkanlıklarınız, yani yemenizden, içmenizden, uykunuzdan tutun da düşünme alışkanlıklarınıza kadar, yani sürekli karamsar olmak, her şeyi kafaya takmak, sürekli kaygılı olmak, genel olarak stresli bir yapıya sahip olmak, bunların her biri belki işte o 20'li yaşlarda bedeninizi henüz çok etkilemiyor olabilir ya da ruhsal sağlığınızı. Ancak bu şekilde devam ettiğiniz takdirde ne yazık ki belli bir süre sonra sizde ciddi yıkımlara yol açabilir. Bu yüzden şimdiden, yani hasta olmayı beklemeden, bedensel ve ruhsal olarak hasta olmayı beklemeden şimdiden ruhunuza da bedeninize de iyi bakın. Mindfulness, meditasyon, nefes egzersizleri, olumlu düşünme teknikleri gibi bedensel ve zihinsel pek çok tekniği öğrenin. Bunları hayatınıza sokun. Yani bunları hayata geçirmek için illa bir sorunla karşılaşmayı beklemeyin. Her şey yolunda gitse dahi bunları öğrenmek için çaba harcayın ve uygulayabilmek için. Çünkü bugün yaptığınız her şey aslında hem bugüne hem de geleceğe bir yatırım. O yüzden 20 yaşıma dönsem derdim ki bedenine ve ruhuna hoyratça davranma. Bedenine de ruhuna da şimdiden bakım yap. Çünkü gelecekte buna ihtiyacın olacak. Efendim 20'li yaşlarımda keşke bunu bilseydim ve keşke hayatıma geçirseydim dediğim 3 tane anahtar öğretiden bahsettim bu videoda. Peki sizler eğer geçmiş versiyonunuza geri dönseydiniz, bundan 10 yıl öncesine, 20 yıl öncesine, belki 30 yıl öncesine geri dönseydiniz, kendinize ne gibi tavsiyelerde bulunurdunuz? Sizin yaşamdan çıkardığınız en önemli tecrübeler, yaşam dersleri nelerdir? Bunları bizimle paylaşmanızı gerçekten çok isterim. Yorumlarda lütfen bunu belirtin. Belki de sizin yaşam tecrübeleriniz ihtiyacı olan bir başkasına ışık tutabilir. Bu yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Bu kanalda her hafta kişisel gelişim ve psikoloji ile ilgili 2 tane yepyeni video paylaşıyoruz. Eğer bu konular ilgi alanınız içerisindeyse kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza katıl üyesi olarak destek verebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıda yorum yazarak bize destek vermeyi de unutmayın lütfen.